Nihayet geldiniz. Tabii hesap divanına uzanan yol zor yürünüyor değil mi Seniha Sultan? Beni idam sehpasına çıkarmaya kararlısınız yani. Sizin ihanetinizin cezasını hünkârımız verecek. Ben sadece bu saraya bir daha adım atmayacağınızı düşünüyorum. Ama makul bir ceza olacaktır. Peki. Gidip kızın yaşadığını söyleyebilirsiniz. Bunda bir beis yok. Lakin muhabbetinizde benim adımın geçmesini istemiyorum. Mağlupların pazarlık yapma hakkı yoktur. Çok merak ediyorum. Neye istinaden söylüyorsunuz bu sözleri? Siz her şeyi Mahmut Paşa'nın tertip ettiğini sanıyorsunuz ya. Yanılıyorsunuz. Hem de ziyadesiyle. Elime bir vesika geçti Bidar Hatun. O vesikada borsada devletimizin parasını çalmak isteyenlerin kardeşinizin hesabına para yatırdığı yazıyor. Yatıran da Sara namında bir kadınmış. Gidip sultanımıza sorabilirsiniz isterseniz. Size bu kadının borsadaki para meselesinin içinde olduğunu söyleyecektir. Gel. Sultanımız teşrif ettiler. Hayırdır Bihter Sultan? Hünkârım bağışlayın. Lakin size göstermek istediğim biri var. Buyurun lütfen. Nasıl olur bu kızımız? Hünkârım müsaadenizle izah edeyim. Kızın mevt raporu için doktorlar tetkik ederlerken parmağı kıpırdamış. Derhal bana haber ettiler. Ben de kızımızı tam teşekküllü bir hastaneye gönderdim. Sarayda kızı kimin öldürmek istediğini bilmediğim için mevzuyu herkesten gizledim. Bizden bile. Bağışlayın hünkârım. Sizin kızı katledeni bulmanıza hiçbir yardımı olmayacağını düşündüğüm için gizledim. Lakin iki müfettişi olayı tetkik ettirdiğinizi biliyorum. Müfettişler bir delil bulamadı. Hekimler ne der peki? Kızımızın hayati tehlikesi geçti. Hamdolsun, hamdolsun. Fatma Pesent Hanım'ın sağ salim gelişinden sonra bu haber beni pek mesut etti. Madem hünkârımızı mesut eden iki misafir geldi, müsaade buyurursanız ben de Fatma Pesent Hanım'ın şerefine bir yemek tertip etmek isterim. Belki de o vakte kadar kızımız da uyanmış olur. Münasiptir. Münasiptir. Kardeşimle ilgili ne vesika getirecekseniz yemeğe kadar getirin. Size mühlet. Lakin sadece size, kocanıza değil. Bu kız uyandığı zaman kocanızın işi bitmiş olacak Seniha Sultan. Ne bu hareketler? Takip edilmediğimi anlayabilmek için. Siz de bayağı korkmuşsunuz kılık kıyafetinize bakılırsa. Şu senin kız, Sara Hanım. Gerçekten de hafızasını yitirmiş. Kaza anında kafasını vurmuş. Ve zehrin bulunduğu yeri de sultana kendisi söylemiş. Biliyordum bir aksilik olduğunu. Yoksa Melike vazifesini yapardı. Onu bilmem de şu an kız Abdülhamit'e babası gibi davranıyormuş. Mazisi canlansın da sen o zaman gör babayla kızının muhabbetini. Peki sizin Sara Hanım, Melike ile maziniz nasıl? Onun bütün geçmişi benim. O vakit kız sizi gördüğünde her şeyi hatırlayacaktır. Hafıza için kinden daha tesirli bir ilaç bilmiyorum. Melike beni gördüğü an Abdülhamit'i öldürmek için yaşadığını hatırlayacaktır. O vakit sizi saraya sokmanın bir yolunu bulmamız lazım. Nasıl? Ama nasıl?
Kainatça ünlü Nana. Sara Hanım. Bakınız. Kainatça meşhur terzi Nana İstanbul'da. Siz dikiş nakış biliyor muydunuz? Dikmeyi değil de sökmeyi tercih ederim. Neden sordun? Sordum çünkü Mahmut Paşaları kainatça meşhur bir terziyi pekala Abdülhamit'in kızları ve yeğenleri için saraydan içeri sokabilir. Sara Hanım, bence siz biraz terzilik öğreniniz. Terzi Ester'i Selanik'ten tanırım. Âlâ. Bekle. Kardeş geçmiş olsun. Çenenin bağı düşmüş de her mevzuyu her yerde konuşur olmuşsun. Allah Allah. Ne var kardeşim, yalan mı? Mesele nedir çocuklar? Yok bir şey ağam. Yusuf'un boş lafları işte. Olur olmadık şeyler konuşuyor. Vallahi Ferman ağam, biz aşığı meydana çıkardık. Ya bizim suçumuz, günahımız bu. Onun derdi benim içimde saklı. Öyle ulu orta konuşup da meydana çıkarmaya lüzum yok. Gül ağacı, ne kadar ben gül ağacı değilim dese de yanındaki dikene inandıramaz kendini Ömer. Hay ağzına diline sağlık be Ferman ağam. Bilmiyorum be ağam. Ben alakamı nasıl göstereceğim ki kıza? Bana meyli var mı? Nasıl bileceğim? Leyla'nın annesi vefat eder. Erdası gün yemek dağıtılır. Leyla gelen misafirlere yemeği kendi ikram eder. Mecnun haberi duyunca koşup gelir. Bakar ki herkes sırada. O da bir tabak alıp yemek kuyruğuna girer. Mecnun'un maksadı yemek yemek değil, Leyla'yı görmektir. Sıra Mecnun'a gelince Leyla uzanan tabağa bakar, bir de tutan eli. Kepçeyi kaldırıp Mecnun'un kafasına vurur. Kafasına kepçeyi yiyince Mecnun sıradan çıkar. Yine gelir. O birkaç kez tekrar eder. Aninin biri Mecnun'a der ki, Leyla seni hakir görüyor. Kafana kepçeyi vuruyor, sense hala sıraya giriyorsun. Mecnun da der ki, olmayaydı Leyla'nın bana meyli, kafama vurur muydu kepçeyi Leyli? Ömer'im, kafana kepçeyi yemeden bilemez. İlk geldiğiniz günler sizi de hasbihal ederdik. Ahsen. Buyurun şehzadem. Valideme size olan alakamdan bahsettim. Ne hakla? İleri gittiğinizin farkında mısınız? Ben de onu diyorum. Bilhassa tereddüt etmeden saadet iklimlerinde beraber uçalım. Sana olan ilgimi göstermek için daha ne yapmam lazım? Tek gayem sensin. Ya bundan kaçamazsın. Halanız geliyor. Abdülkadir evladım. Nişanlın da seni arıyordu.
Terzi'yi İstanbul'a Ester getirmiş. E Ester Yahudidir. Oğlu var, dişçi. Ben de ondan beni Terzi Nana'yla saraya sokmasını istedim. kabul etti mi? Etti ama bir şartı var. Şartı neymiş? Ester, oğlunun sultanın dişçisi olmasını istiyor. Çocuk çok iyiymiş işinde. Ben de ona sultanın en sadık paşalarından birini tanıdığımı söyledim. Ve bu işi halledeceğime söz verdim. Hemen olmaz. Bakarız. Ama bir yolunu bulacağız elbet. Buraya layık yeni kıyafetler diktirmem gerek. Baksana. Hepsi eskimiş bunların. Giysi bahane. Sen aslında moda evine gitmek istiyorsun. O paşayı tekrar görmek için çırpınıyorsun. Bidar mektubu nereden biliyor? Hangi mektubu halacığım? Kaç tane mektup var Hatice? Babanıza yazdığınız mektuptan bahsediyorum. Hanginiz söylediniz? Hanginiz Bidar'a söylediniz? Hiç yazılmamış bir mektuptan bahsediyorsunuz. Sizin istediğiniz ve bizim yazmadığımız mektuptan. Madem hiç yazılmamış bir mektup var, Bidar bunu nasıl duyar? Belki de kapı dinliyordur. Belki işittiklerinden çok işitmediklerinden manalar çıkartıyordur. Sizi denemiş olamaz mı? Yoksa mektup yazdığınızı kabul mü ettiniz? Bidar Hatun size laf attı ve siz de inandınız. Sen beni mi denedi diyorsun şimdi? Mektup meselesini bizden duymadı diyorum. Eğer sizden de duymadıysa yem atmış ortaya. Ayrıca teessüf ederim. Bizi bu saraya getiren veli nimetimize bunu yapar mıyız? Bence de yapmamalısınız. Çünkü bilirsiniz ki halanızın himayesi üzerinizden kalkarsa eski sarayınıza dönmek zorunda kalırsınız. Fuat Paşam, siz yalıyı satmaya karar vermişsiniz. Öyle. Malum bizim aile kalabalıktır Osman Paşam. Hem elimize bakan fakir fukara da çok fazla. Paşam, yardımı da biraz ölçülü yapın. Siz de fakirlik derdine düşmeyesiniz sonra. Destur! Sultanım. En büyük fakirlik dertsizliktir İzzet Paşam. Peki dertsiz adamın fakirliği nedir bilir misiniz? Dertsiz adamın fakirliği de başkasının değil, kendi derdinin peşine düşmesidir. Hepinizin bir derdi olmalı paşalarım. Bugüne kadar paşalığınızı yaptınız. Vazifedendir. Ya kulluğunuz? Hepiniz bir dert sırtlanacaksınız. Layıkıyla altından kalkarsanız mükafatı belki devlet defterine değil ama amel defterine yazılacaktır. Hünkârım, siz isteyin biz sırtımızda dağları taşıyalım. O halde siz kara kıta, Afrika'yı yüklenin paşam. Garbın sömürdüğü o masum çocukların sorumluluğu sizde. Fuat Paşam. Buyurun hünkârım. Türkistan sizde. Oğuz boyunun memleketidir. Sırtımızı Türkistan'a dayadığımız için bu devlet ayaktadır. Unutulmuyor. Emredersiniz. İzzet Paşam,
Buyurun hünkârım. Şam vilayetinin sorumluluğu sizde. Memleketinizdir. Sıkıntılarını bilirsiniz. Tahsin Paşa, Anadolu'nun sorumluluğu sizde. Rıza Paşa, Emredin sultanım. Balkan coğrafyasından sorumlusunuz. Çetin nehirler boşa akmasın. Arnavut ve Boşnak kardeşlerimizi Avusturya ve Rusya'nın emellerine kurban etmeyin. Emredersiniz sultanım. Ethem Paşa, Emredin hünkârım. Basra sancağından sorumlusunuz. Emredersiniz hünkârım. Nurettin Paşam, Hünkârım. Kırım ve civarı sizde. Emredersiniz. Her mıntıkayı dağıttınız hünkârım. Lakin Hicaz kaldı. Oranın derdi bana yeter. Mekke, Medine benim omuzlarım. Müşteri olunuz. Bu yerlerde paşa olarak değil, kul olarak hizmet edeceksiniz. Allah'ın ve Resulünün emirlerine göre yardım edeceksiniz. Hani demiştik ya bir rüyamız var diye. O rüyayı hakikate çevireceksiniz. İslam memleketlerini huzurun bahçelerine çevireceksiniz. Cenab-ı Halik-i Zülcelal muvaffak etsin. Amin. Paşam, af buyurun ama nereye? Çekil çekil. Geciktim zaten. Nereye geç kaldınız paşam? Huzura paşaları davet etmişler. Siz davet edilmediniz ki. İstişare heyetinde de yoksunuz. Ne diyorsun lan sen? Lakırdını bilerek konuş. Evet Serhan, böyle gösterdiğim gibi dikkatli çiziyoruz. Buyurun kesin. Ne yapıyorsun sen? Aa, Ziyanet'in güzelim kumaşı. Madam Sara bu böyle olmaz ama. Bu kumaşlar çok kıymetli değil. Bu dükkandaki bütün kumaşlar ziyan olsa da ben bu işi öğreneceğim Ester. Beni de davet etme lütfunda bulunduğunuz için müteşekkirim paşam. Her ne kadar sefir olmasanız da bir avukat olarak devletler arası münasebetlere olan alakanızı biliyorum Karasu Efendi. Hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir sizlere vakit ayıramamıştık. Müsaadenizle Devlet-i Aliye'nin bazı hususlardaki tasarruflarını anlatarak kelamıma başlayacağım. Hicaz Demiryolu meselesindeki talihsizlikler devletimizi bu meseleden vazgeçirmedi. Devlet-i Aliye kararlılıkla bu işin peşindedir. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, el muzaffer daima, hastur! İtibarınızı arttıracak malumatla gelmişsinizdir umarım. Sara Hanım'ı bulabildiniz mi? Sultanım, otelleri, lokantaları tetkik ettirttim. Lakin hiçbir şey bulamadım. Bu Hiram alçağı da ortalıklarda yok. Ömer Efendi Hiram alçağını vurmuş. Belki de gebertmiştir kefereyi. Hiram mühim değil paşa. Onun arkasındakiler mühim. Bulacağım sultanım. Yemin ederim bulacağım. Şimdi sizleri dinleyelim. Müsaadenizle. Buyurun.
Amerika'da çok büyük bir yangın felaketi oldu. Hünkârımızın malumatı var. Birçok ev harap olduğu gibi ormanlarımız da yandı. Sultanımız bu hususlarda hassastır. Verdikleri emir üzerine Amerika Nam Devleti lüzumlu yardımlar yapılacaktır. Çok teşekkür ederim. Amerikan hükümeti Osmanlı Devleti'nin her zaman yanında olduğundan memnun. Çok teşekkür ederim. Maalesef İngiliz hükümeti aynı şeyi düşünmüyor. Nedenmiş o? Hükümetimiz günlerdir Belfast'te balıkçı ayaklanmasıyla uğraşıyor. Devletimizin malumudur. Şiddet ve zorbalıkla isyanı bastırmaya çalıştığınızı da biliyoruz. Ve halkınıza zulmetmenize rızamız yoktur. İsyan eden balıkçılar İrlandalı. Kıtlık zamanında Osmanlı Sultanı'nın İrlandalılara gıda yardımı yapmasıyla isyancılar arasında bir alaka kuruyoruz. Ne demek istersiniz? Hükümetimiz isyancıların arkasında kim olduğunu araştırıyor. Lakin şüphelerimi... Osmanlı Sultanı bir hamle yapacaksa bunu öyle balıkçılarla yapmaz. Şiddetli bir tokat aşk eder Lord Richard. Balıkçı isyanını 3 gündür şiddetle bastırmaya çalışıyorsunuz. Osmanlı Devleti hiçbir devletin halkına zulmetmesine müsaade etmez. Bunu açık şekilde hükümetinize bildirin. Kuruntularınızı da elinizde delil olmadan bir daha bu divanda dile getirmeyin. Asiye kim? Benim gözüme alan adamın gözü kadar sevdiği anası. Hissi davranma. Burada iş yapıyoruz. Şu piyanoyu da rahat bırak. Mahallesinde çok seviyorlar bu kadını. Herkesin anası gibi. Onu öldürürsek mahallede infial yaratırız. Geyikli cami imamı. Bütün cemaati adama hayran. İmam bayıldı, güzel olur. Kunduracı Süleyman. Payitahtta giydirmediği yetim kalmadı. Gassal Galip. Onun listede olması şart. Bu kadar adamı öldürdükten sonra onları toprağa gömecek birinin kalmasını istemiyorum. Sen ne ara böyle kudurmuş bir katile dönüştün? Vatikan'da, manastırda. Papazın biri vardı. Sürekli bizi döverdi. Her gece Tanrı'ya yakarırdım şunun canını alsın diye. Gündüz dayak, gece dua. Sonra Tanrı'yla konuşmanın bir yolunu buldum. Ben de gittim o papazı kestim. Artık Tanrı'yla konuşabiliyordum. Sonra işlediğim günahlar Tanrı'nın da Kara Papa'nın da dikkatini çekmiş olacak ki beni işe aldılar. Şirkette katil olarak. Vatikan'a. Evet. Şahsi meseleni sona bırak. Önce Osmanlı Bankası'nın kasa müdürünü öldüreceksin. Bu adamdan sonra Abdülhamit bizim istediğimiz birini buraya atamalı. Sonra neydi? Ömer mi? Evet. İntikamını alırsın. Dersinizde mi çalışıyorsunuz Sara Hanım? Terzilik zor zanaatmış. Ellerim delik deşik oldu. Oo. O güzel ve zarif ellerinize yazık olmuş. Yoksa Abdülhamit'i ikna edemedin mi? Yo, ettim. Ester sana söylemedi mi? Dişçiyi daha ilk günden saraya çağırdılar. Gerçi Abdülhamit'i ikna etmek için sağlam dişimden oldum. Bak göstereyim. Huzura çıkmadan önce
sağlam dişimi kanırttım. İyice bir zorladım ve kanattım. Daha sonra da Ester'in oğlu dişçi Sami gelip kökünden çekti. Yazık olmuş. Yazık oldu tabii. Sonuçta sağlam bir dişti. Abdülhamit şüphelenmesin diye önce koluma kurşun attım. Daha sonra da sağlam dişimden oldum. Bakın sizin de o güzel parmaklarınız kan topladı. Bence Sara Hanım, biz artık bu işi bir an evvel bitirelim. Çünkü biz bu işi bitirmezsek yavaş yavaş, parça parça biz bitiyoruz. Ben hareme girip Melike'ye gözüktükten sonra kurtulacağız paşam. Bundan emin olun. Dilerim söylediğiniz gibi olur. Dilerim Melike sizi gördüğünde hafızasını toparlar ve bizim bütün bu çabalarımız boşa gitmez. Orasını bana bırak Mahmut Paşa. Melike beni gördüğü an mazisi ona sultanı öldürmek için fısıldayacaktır. İnşallah. Evladım. Zaten temiz değil miydi? Hem çalışan marangozhanede biraz toz olur, değil mi? Bağışlayın hünkârım. Ama sıkılıyorum. Sıkıldıkça sizin vakit ayırdığınız şeyleri güzelleştirmeye çalışıyorum. Hünkârım, ben dışarı çıksam, kardeşimi arasam. Kardeşiniz her yerde aranıyor. Dışarısı sizin için tehlikeli. Sizi buraya göndermeyi tertip edenler peşinize düşebilir. Haklısınız. Gel benimle. Ben sarayda sıkıldığım zaman dışarı çıkmıyorum ama dışarıyı buraya getiriyorum. Buyurun. Payitaht. Bak. Karşısı neresi? Üsküdar. Üsküdar yani. Kız Kulesi'ni gördün mü? Aa, gördüm. Hikayesini de biliyorum. Öyle mi? Anlat bakalım. Şimdi Bizans kralına bir kahin gelmiş. Doğacak kız çocuğunu yılanların zehirleyip öldüreceğini söylemiş. Yıllar geçmiş, kralın bir kız çocuğu olmuş. Kral kızını yılanlardan korumak için denizin ortasına bu kuleyi yaptırmış derler. Lakin kızcağız kaderinden kaçamamış. Kuleyi sepet içinde yemek getirip götürürlermiş. Bir gün bir sepete yılan girmiş derler. Hikaye kötü bitiyor hünkârım. İnşallah benim hikayem de kötü bitmez. Mazi denilen yılan beni zehirlemez de size bir fenalığım dokunmaz. Kaderin önünde ne kule ne deniz durabilir kızım. Lakin dua kötülüğe karşı en tesirli zırhdır. Duamız olmasa ne ehemmiyetimiz olur. Seniha Sultan, Bu ne? kainatça meşhur terzi Nana Hanım'ı tanımıyor musun? Ay, bana ne Mahmut? Benim terziyle uğraşacak halim var sanki. Ama sultanım, Refikayı hayatım. O Bidar Sultan'ı ben halledeceğim. Senin şimdi saraydaki yeğenlerinin sevgisini kazanma vaktidir. Nasıl olacak o Mahmut?
eniştelerinden onlara. Ben diyorum ki Seniha Sultan, bu kainatça ünlü nanayı saraya soksak, kızlara şöyle istedikleri gibi birer elbise diktirsek. Mahmut Paşa'dan hediye. Sen de kendine şöyle alımlı çalımlı bir elbise diktirsen. Seniha Sultan, Seniham, Seniham, Seniham. Ah, haddeden geçmiş nezaket. Yağlı bal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden. Ruhsarı al olmuş sana. Seniham. Ah Mahmut, ah. Benim bununla manzara izlediğimi düşünürler. Ben bununla milletime bakarım. Mesela Urfalı'nın dükkanı dolu mu diye bakarım. Eğer Urfalı'nın kebap dükkanı 2 gün boş kalırsa, 3. gün askerlerimi gönderirim. Ve maşallah bizim askerler iyi yer. Kuruçeşme'nin köpeği de burada işte. Bak. Aranır durur geceleri. Geçen hamileydi. Hünkârımızın açtığı Baytar Mektebi'ne alıp götürdük. 4 tane de yavrusu oldu. Ne kadar iyisiniz. Ben milletimin huzurunu düşünürüm. Mutluluğunu düşünürüm. Bana istibdatçı derler. Hakaret ederler, öldürmek isterler. Abdülhamit'i öldürsen ne? Yaşamışız yaşadığımızı. Benim tek korkum devletimi, milletimi öldürmeleri. Korkum budur. Hünkârım. Hafif, lakin dayanıklı. Bir malumat edinebildiniz mi? O genç kimmiş, neymiş? Ermeni Onnik Efendi. Bir kazada tek bacağını kaybetmiş. Anacının yardımıyla yürürmüş. Ya. Bizim tek gayemiz var paşa. Yaşatmak. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Hayırlı akşamlar. Siz Banka Osmani'nin kasa müdürüydünüz değil mi Cevat Bey? Evet, buyurun. Güzel. Şöyle. Durun beyefendi, ne yapıyorsunuz? İşi mi? Yani. Ama her şeyin bir güzelliği olması lazım değil mi? Ah! Ah! De! Büyük devlet nasıl olur bilir misin paşa? Mesut bir milletle. Mesut bir millet. Hayvanı, çiçeği, hatta bir taşı bile yaşatmaya çalışan bir millet. Kuşlar için cami duvarlarına yuva yapan bir millet. Yaşatmak için mücadele edeceğiz paşa. Bizi öldürmeye gelenler dahi bizim yanımızda hayat bulacak. Geçin, geçin. Böyle geçin. Siz de geçin. Geçin. Erzurum'dan haber gelmiş. Her şeyin konuşulduğu gibi geçmesini istiyor. 2 Osmanlı yafiyesi içeriye sığacakmış. Onlar gelene kadar bekleyeceğiz.
Herkes her şeyi biliyor mu? Çocuklarımız dahil niçin öleceklerini biliyor. O halde kutsal gününüzü Tanrı'ya son ibadetiniz olarak kutlayın. Asla son ibadetimiz olmayacak. İsrail devletindeki bütün Yahudiler bizim için dua etmeye devam edecek. Onların yaptığı her ibadet bizim ruhumuzu aydınlatacak. Tabii tabii. Geçin. Denize mi bakıyorsun diyeceğim ama ortalık zifiri karanlık. Görmesem de dalga seslerini dinliyorum. Denizin varlığını hissetmek bile rahatlatıyor. Beni de görevimizde muvaffak olamazsak devletimizin içine düşeceği vaziyet kahrediyor. Eğer orada ölürsek gazetelere delil vermiş olacağız. Azil mektuplarını unutuyorsun Celal'im. Merak etme, hünkârımız her şeyi düşünmüştür. İnşallah vaktinde yetişebiliriz. İnşallah. Nedir o? Kudüs'e giden 2 Osmanlı hafiyesinin azil mektupları. Mahmut Paşa mı almış? Sarayda bir tek Mahmut Paşa ile mi çalıştığımızı sanıyorsun? Böyle basit işler için başka adamlarımız da var. Abdülhamit bu sefer kurduğum tezgahtan kurtulamayacak. Namaz kılacaktım ama kapattınız herhalde. Payitahtta camiler kapanmaz efendim, buyurun. Ama siz papazsınız. Hünkâr, Kemalettin'le Celal yakında Filistin'e vasıl olacaklar inşallah. İrtibatta olalım paşa. Hadise mahalline seyyar telgraf hattı çekilsin. Emredersiniz. Yahudi tebaamızı da yaşatacağız paşa. Onlar öldürmek için gelecekler. Biz yaşatmak için gideceğiz. Ne yapıyorsun papaz efendi? Seni öldürmem lazım İmam Efendi. Ama sen iyi bir adama benziyorsun. Cehenneme gitmeni istemem. Bak, bu haccı öpersen İsa'nın kuzularıyla birlikte cennete gidersin. Biz Allah'ın merhametiyle cennete gireceğimize iman etmişiz papaz efendi. Bu kötü. Kendine niye yapıyorsun ey gafil? Ne fena yoldur tuttun. Oh. Eşheden la ilahe. Bizi öldürmek isterler paşa. Lakin bilmezler ki bize her ölüm ba'su ba'del mevt müjdesidir. Ben gametledim hünkâr. Farza geçip sünnete uyalım diyorsun. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizi koru.
Ne istemişler bu garibanlardan? Bu Banka Osmani'nin kasa müdürü Cevat Efendi. Galibim! Galibim! Galip! Baba, baba, baba. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Gece göğe değerse ne olur? Yıldız olur. 8 köşesinde de İslam'ın nişanı durur. Yıldızımız tamamdır. Emirleriniz başım üstüne. Buyurun. Kaçırılan Yahudileri kurtarmaya geldik. Türkmenleri harekete geçirmeliyiz. Türkmenler her vakit hazırdır. Oğuz Bey'imiz Ulu Hanımızın emrindedir. Ala, nereye kaçırıldıklarını öğrenebilir miyiz? Öğreniriz. Öğreniriz ama onları nasıl kurtaracağız? İçeri girdiğimiz anda herkes öldürürler. İçeriye hangi surette gireceğimizi bilmiyoruz. Lakin sultanımız hazırlıklar tamam olunca bizimle irtibata geçecek. Oğuz Bey'imiz nasıllar? Oğuz Bey. Sultanımız afiyetteler. Sizin sultanınız bizim beyimizdir efendim. Neyse, ben Türkmenleri toplayayım. Bulundukları yerin istihbaratını öğrenmeye çalışayım. Celal, sen de seyyar telgraf hattının hazırlıklarını tamamla. Payitahtla irtibata geç. Borsada büyük para kaybetmiş birine hiç benzemiyorsun Sara. Benden ağıt yakmamı mı beklerdin? Seni saçını başını dağıtmış, kafanı duvardan duvara vurarak ağlarken hayal edemiyorum. Para için tek yapmayacağım şey para için ağlamaktır. Mehmet Paşa'nın hesabına yatırdığın paranın vesikası lazım.
Mehmet Paşa hesabına yatırdığım paranın nereden neden geldiğini düşüne dursun. O para dönüp dolaşıp yine bize gelecek. Sağ ol Sara. Nihayet bitti. Çok güzel olmuş hünkârım. Lakin gencin boyuna uyar mı? Uyar paşa, uyar. İyi bir marangozun ölçüsü gözüdür. Uyar. Bunu 12 Efendi'ye hediye ederim. Emredersiniz hünkârım.